Elhamdülillah, elhamdülillahillezî hedâ. Siz görmeseniz dahi o gördüğünü bildiriyor ve sizi görüyor ya. Mevla'ya hesap vermenin endişesini içinde duyup da ağlama ne tatlı ağlama. Yüzü yerde olma bir irfan meselesidir. Bir bilme meselesidir. Vallahi der ki ya Abbas yüzüme basıp oğlu yerine koyacaksın. Çünkü o Resul-i Ekrem'in eliyle konmuştur oraya. Ya Ömer şahit ol ki Rabbim bana o iki cenneti cennette iki defa verdi. Allah'ım beni insanlar nazarında büyük, senin nazarında küçük eyleme diyor. İmanın nispetinde müminin heyecanı, vazifenin kendisine düştüğü an takınacağı tavrı hutbelerde arz etmeye çalışıyoruz. Her hadise, her oluş, her keyfiyet, daha sonra olacak bir hadisenin, bir oluşun, bir keyfiyetin başlangıcı, o da bir diğerinin, o da bir diğerinindir. Müminin hayatında ilk oluş, İlk diriliş, ilk hadise, Allah'a iman etmesi, iman dairesi içine girmesidir. Bu daire içine giren herkes, vaziyeti değişmiş olacaktır. Değişik vaziyet onu değişik tavırlara, değişik oluşlara itecektir. Her gün o vadide mesafe kat edecek. Bir gün anlaşılmazların içine, kavranılmazların içine girecektir. Allah'ı hoşnut edeceği, Nebiler Nebisini memnun edeceği bir durumu ihraz edecektir. Temelinde bu anlayış, bu duyuş, bu aşk ve bu heyecanın bulunduğu her cemaat, kısa zamanda ayaklarının üzerine doğrulmuş ve hüküm ferma olduğunu bütün insanlığa göstermiştir. Mebdeinde, çıkış noktasında bu aşk ve heyecanın bulunmadığı hiçbir cemaat, ayağının üzerine doğrulamamış, kendisini gösterememiş, var olduğunu, dirildiğini insanlığa duyuramamıştır. Ahir zaman böyle bir oluşu, böyle bir dirilişi beklemektedir. Düğümün veya bu ipin öbür ucundaki düğümde biz bunu bütün coşkunluğuyla, bütün tonuyla, bütün dolgunluğuyla müşahede etmiş bulunuyoruz. Dirilen cemaatin dirilişinin mebdeinde neyin olduğunu bütün coşkunluğuyla müşahede etmiş bulunuyoruz. Yeniden bir diriliş intizar ediyorsanız, fikren, kalben, hayalen, imanen saadet aslına gidiniz. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın rahle-i tedrisi önüne oturuveriniz. Gal-ı güher saçan mübarek dudaklarından dökülen kelimeleri dinleyiveriniz. İçinizdeki hirfaniliği tamir etmiş olacaksınız. Yeniden hayata gelmiş olmanın havasını iliklerinize kadar duyacaksınız. Canlılığı, şebabeti, ruhunuzda bütün neşadı duyacak ve zevkli bir hayat yaşama durumuna, dönemine başlamış olacaksınız. Sahabi deriz. Beni Allah onları demeden uzak etmesin, sizi de onları dinlemeden uzaklaştırmasın. Ben şahsen her şeyin temelinde onları görüyorum. Şahsen sözüm büyükçe bir söz oldu. Esnafın anlayışı, esnafın kanaatini bununla ishar etmiş oluyorum. Onlar öyle görmüş, öyle demiş, öyle ifade etmişler. Öyle görüşü hakka hizmet, öyle deyişi hakkın ifadesi, öylesine duyuş ve duygulanışı imanın muktezası olarak biliyorum. Cenab-ı Hak ayırmasın. Her sahabi bu coşkunlukla kendisine vazife terettüp edeceği anı beklemiş. Terettüp ettiği anda istenilenin üstünde o vazifeyi yerine getirmiştir. Yerine getirdiği her vazife aynı zamanda daha sonra başına açılacak bir hadise, o hadisede kendisine düşecek vazifede yapacağı işler mevzunda ona fikir vermiştir. Şimdi bunu yaptım, ileride bana terettüp eden işler karşısında da şunu yapacağım demiştir. Zübeyir bin Avam, onu size bir evvelki derste kısaca nakletmiştim. Mekke'de bütün tuğyanın, bütün taşkınlığın Müslümanları takip ettiği o dönemde Zübeyir
onların ifadesiyle ağzı süt kokan bir çocuktu. Ama gönlünü Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a vermişti. Benliğiyle İslam'ın içinde, Kur'an'ın potasında eriyivermişti. Sağından, solundan, neresinden bakarsanız bakınız, onda hayatlaşan, kristalleşen bir Kur'an göreceksiniz. Bir Kur'an. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme de bağlılığı o demliydi. Mekke'nin sokaklarından birinde bir gün bir şaya duydu. Beline bağladığı kılıcı yerden sürünen bu çocuk bir şaya duydu. Bu şaya, onun hayatında başlamak üzere olan her şeyi bitirecek bir şayaydı. Kulağına gelen ses kendisini çok rahatsız etmişti. O denli rahatsız etmişti ki birkaç dakika sonra deli gibi sokaklara düşmüş onu arıyordu. Birdenbire bir sokakta karşı karşıya geldiler. Allah Resulü mütebessim bir çehreyle ona teveccüh etti. Nereye dedi ya Zübeyir? Seni arıyordum ya Resulallah. Ne yapmak istiyordun? İbn-i Asakir tefsilatıyla anlatıyor. İşittim ki sana kastetmişler. Seni yakalamış ve seni şehit etmişler. Ne yapacaktın sen o zaman? Bu kılıçla bütün Mekke halkına meydan okuyacaktım ya Resulallah. Tebessüm buyurdu. Okşadı mübarek başını ve kendisine dua etti. Hazreti Ali, Hazreti Ömer'i anlatırken iman insanda bir coşkunluk ister. İman insanda bir heyecan ister. İş başa düştüğü zaman insanın aslan olmasını iktiza eder. Gönle bu ateş girdiği zaman insan bir ateşpare olur. Onlar birbirlerinin faziletini de bize naklederler. Biz hepsinin faziletli olduğunu yine onlardan öğrendik. Birbirlerinin aleyhinde olmadılar, dedikodu yapmadılar. Kendisi yükselmesi için başkasını küçültme lüzumunu duymadı, başkasını anlattı. O harp meydanlarının Hayderi Kerrarı, Şah-ı Merdanı, Nebiler Nebisi'nin dilinde Allah'ın arslanı Hazreti Ali, adeta kendisi bir hiçmiş gibi Ömer bin Hattab'ı anlatıyor. Alem hicret etmiştir ama çapına göre hicret etmiştir. Ömer'i göreceksiniz o gün. Kabe'yi bir tavaf etti, 7 şavtını tamamladı. Alem Medine'ye gitmişti, pek az insan kalmıştı. Himaye edecek kimse yoktu. Bütün aşkıyla Kabe'yi tavaf etti. Son olarak onlara meydan okuyordu. Ve sonra ses çıkarmadıklarını görünce bir tepenin başına dikildi, bütün sesiyle haykırdı onlara. Ben Medine'ye gidiyorum, Resul-i Ekrem'in gittiği yere gidiyorum, ashabın gittiği yere gidiyorum veya Resul-i Ekrem'in gideceği yere gidiyorum. Hanımını dul bırakmak isteyen, annesini evladı üzerine ağlatmak isteyen, çocuklarını yetim bırakmak isteyen falan vadide gelsin diyordu. İmanın coşkunluğu gözüne öylesine hicap olmuştu ki onun, bütün Mekke'yi görmüyordu gözü. Coşmuş bir çağlayan gibi Medine'ye doğru akmak istiyordu. İman ondan onu istemişti. O gün onu istiyordu. Uhud meydanı olunca orada da iman onlardan başka şey isteyecek. Hamza'yı görüyoruz. O Mekke devrinde av avlayan adam. İslam'ın, Kur'an'ın nurundan mahrum olduğu için sefahatını aşamayan adam. Nefsini aşamayan adam. Bakın ki benliğinin bir tarafından nasıl vurup öbür tarafından geçiyor. Nasıl bütün hissiyatını deliyor, parçalıyor. Uhud'a kadar kim bilir kaç tane çam devirmiş. Ama İslam karşısında inkiyat edip, bel kırıp boyun büküp onun emirlerini dinledikten sonra o bir melek olmuştu. Biz Müslümanlığı gerçekten kavrayıp izan haline getirdikten sonra hiçbir fikriyle ortaya çıkmadığını görüyoruz. Tamamen terennüm edilen tek şey İslam'dır, imandır, Kur'an'dır ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanları, muciz beyanları. Uhud'da bir tezelzüle şahit oldu. Tezelzüle şahit olurken çok mertler, cesur kimseler vardı. Çok arslanlar vardı o gün. Enes bin Nadir gibi, İbn-i Cahş gibi, Sa'd ibn Ebi Vakkas gibi. Yerinden bir adım geriye adım atmayan, Resul-i Ekrem'i müdafaa eden arslanlar var. O gün Hamza da o arslanlar arasında dalıverdi. Onu takip edenler vardı. İbn Asakir'in naklettiğine göre o gün ilk defa düşmana döndü baktı. Onları küçümsüyor ve istihkar ediyordu. Bedir gibi bir sağdan vurup soldan çıkacak gibi geliyordu ona. Müslümanların da bir kısmının kendilerine düşen vazifeyi ölümleri pahasına yerine getirmediklerini görünce
Allah'ım şunların yaptıklarından da sana sığınırım, özür dilerim diyordu. Ve sonra saflara, düşman saflarına dalarken dudaklarından şu sözler son olarak döküldüğü duyuluyordu. Ene esedullah, ene esedu Resulillah diyordu. Ben Allah'ın arslanı, ben Resulullah'ın arslanıyım diyordu. Ve sonra da bir arslana yakışır şekilde sinesinden yediği mızrakla la şeklinde yere yıkılıyor. Ciğerleri parçalanıyor. İçi de deliniyordu. Deldiği benliğinden sonra içi de deliniyordu. Maddesi de parçalanıyordu. O esas enaniyetini parça parça etmişti. Resulullah da İslam'da, Kur'an'da fani olmuştu. Coşkunluğun temelinde, heyecanın temelinde de bu vardı. Mekke ondan başka şey istemişti, onu yerine getirmişti. Hicret dönemi başka şey istemişti, onu yerine getirmişti. Ama Uhud gibi sert bir kayaya çarpılınca Uhud Hamza'dan başka şey istemişti. Artık burada her şeyini feda edeceksin. Onu da seve seve feda etmiş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu aziz şehidi yıkamamıştı. Üzerine bir rivayete göre her şehitle beraber namaz kılmıştı. 70 Uhud şehidiyle beraber Hamza'nın üzerine de 70 defa namaz kılınmıştı. Gözyaşlarıyla onun tertemiz cesedini yıkayıvermişti. Cennetten gelen, takattür eden damlalardan daha berrak, daha temiz bir su Hazreti Hamza'yı yıkıyor ve tekfin ediyor. Dünyaya öylesine küsmüş, öylesine tepmişti ki mezarına, tek mezarına, belki Ravza-i Tahire'nin yakınında, civarında bulunan mezarların en kutsisi olan mezarına konurken üzerinde kendisini saracakları bir kefeni bile yoktu. Dünyayı öylesine terk etmişti. Uhud öyle olmasını iktiza ediyor. Bu her şeyin yıkıldığı, bütün değer hükümleri ve kıymetlerin alt üst olduğu, neslin, gelecek nesillerin iman, Kur'an adına bizden çok şey istediği şu dönemde, Müslümanlar pek çok şeye katlanma mecburiyetindedirler. Kefere ve fecere bilerek Müslümanın aleyhinde olacaktır. Bir kısım gafiller bu kefere fecereye alet olacak, Müslümanlar hakkında yalan yanlış malumatlar intikal ettireceklerdir. Her şey yapacaklardır. Bunlara alet olan korkan kimseler de olacaktır. Ama Allah'a inanmış gerçek müminler, hakiki müminler icabında Bedir'e de çıkacaktır, Uhud'a da çıkacaktır, Ahzab'a da çıkacaktır. Vel akibetü lil muttakin kahvasınca bütün entrikalara rağmen, bütün keyiflere, tuzaklara rağmen en can müminlerin olacaktır. Allah'a inananlar suyun üzerine çıkacaklardır. Diğerleri yerin dibine, karına batacaklardır. Bu Allah'ın fermanıdır. Camiye gelen bunun ne demek olduğunu çok iyi bilir. Başını riyakarlık yoksa secdeye koymada, içinde nifak yoksa başını Allah'ın azameti karşısına secdeye koyan bunun manasını çok iyi bilecektir. Alem bilsin, bilenler bilmeyenlere bildirsinler ki gürültüye pabuç çıkarma niyetinde değiliz. Vücudumuzu parça parça etseler, saçlarımız adedince başlarımız olsalar, hepsini her gün birer birer koparsalar, hakikati Kur'aniye'ye feda olan bu baş, sözü gibi eda ediyorum. Ehli dalalete, kefere ve fecereye teslimi silah etmeyecektir. Evlerin etrafında dolaşsalar, evlerin içine girseler, bizimle yemek yese, namaz kılsalar, katiyen bilsinler ki müminler cepheyi bırakıp kaçmayacaklardır. Kaçtıkları zaman Allah'tan uzaklaşacaklardır. Resulullah'tan uzaklaşacaklardır. Bunu da ister emniyetine duyurun, ister mitine duyurun, af buyurun, ister itine duyurun. Alem duysun biz böyleyiz. Ela inne ahsenel kelamü ve eblen nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kure'el Kur'ânu festemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn.